Korku türünde yıllar boyunca Michael Myers'dan Jason Voorhees'e kadar pek çok ikonik katil filmi çekildi. Ancak Kalp Gözleri de onların arasına katılmaya hazır görünürken, film tuhaf bir üçüncü perdeyle potansiyelinin çoğunu boşa harcıyor. Kalp Gözü'ne girerken ne bekleyeceğimden tam olarak emin değildim ama konsept umut verici görünüyordu. Kalp Gözü adını kullanan ve bu isme uygun tüyler ürpertici derecede mükemmel bir maskesi olan bir katilin yer aldığı, Sevgililer Günü'nde geçen bir korku filmi. Ortaya çıkan şey ise daha çok acımasız, kanlı cinayetlerin olduğu bir romantik komedi oldu. Philip Murphy Hitman's Wife's Bodyguard, Christopher Landon ve Michael Kennedy'nin Freaky senaryosundan Josh Ruben Werewolf Within tarafından yönetilen Kalp Gözler, Sevgililer Günü sabahı bir kafede J. Mason Gooding ile tanışan Ali'yi Olivia Holt takip ediyor. Jay'in, Ali'nin patronunun yaptığı büyük bir hatayı düzeltmesi için getirdiği iş bitirici olduğu ortaya çıkar ve Ali, sorunun çözümünü konuşmak üzere bir akşam yemeği randevusunu istemeye kabul eder. Ali, Jay'i eski sevgilisinin önünde erkek arkadaşı gibi davranması için kandırınca, ikili Kalp Gözlerin farkında olmadan hedefi haline gelir. Film, Ali ve Jay'in aşk hikayesini slasher filmlerinin standart konvansiyonlarıyla dengelemeye çalışıyor. Atlama korkuları, terk edilmiş mekanlarda kovalamaca sahneleri ve bol miktarda kan ve vahşet. Tüm bunlar olurken katil, Devon Sawa ve Jordana Brewster tarafından canlandırılan ve soyadları Hobbs ve Shaw olan iki Seattle polis dedektifi tarafından aranmaktadır ki bu da Dwayne Johnson ve Jason Statham filmiyle ilgili bir şaka yapmak için eklenmiş gibi görünmektedir. Her nasılsa, Kalp Gözü bu noktadan sonra daha da gülünç bir hal almayı başarıyor. Hard Eyes'ın yaratıcı bir önermesi var, ama başka pek bir şeyi yok. Hard Eyes'ı izledikten sonra, senaristlerin önce katil için bir öncül bulduklarını ve ikinci olarak maskenin arkasında ilginç bir hikaye bulmaya çalıştıklarını hissettim. Filmin beni gerçekten kaybettiği yerde bu hikaye oldu. Korku türü, işledikleri vahşi cinayetlerden çok, katillerinin maskelerinin ardındaki karakterlerle tanınır. Bu karakterler bazen Halloween'deki Michael Myers gibi akılsız ölüm makineleridir ya da Scream'deki Billy Loomis ve Stu Macher gibi ana karakterin erkek arkadaşı ve en iyi arkadaşı oldukları ortaya çıkar. Kalp Gözü'nde maskenin ardındaki katilin ortaya çıkması sadece hayal kırıklığı yaratmakla kalmıyor, açıkçası hayal kırıklığı yaratıyor ve garip geliyor. Bu karakterlerle ilgili önemli olan şey, ilgi çekici olmaları, belki de öldürmeye çalıştıkları son kızdan bile daha ilgi çekici olmaları. Kalp Gözü'nde maskenin ardındaki katilin ortaya çıkması sadece beklenmedik değil, aynı zamanda hayal kırıklığı yaratan ve tuhaf bir olaydır. Bir kez ortaya çıktığında, senaristler ve yönetmen tarafından atılan ekmek kırıntılarını kolayca görebileceğiniz bir twist, ancak bu onu ilginç kılmıyor. Ortaya çıkış çok iyi düşünülmüş değil. Sanki yazarların maskenin ardında bir yüz ve bir neden olması gerekiyordu ve yeterince iyi bir şey bulup günü noktaladılar. Sonuç olarak, Hard Eyes'ın sevilen ve ikonik korku filmi slasherlarının panteonuna gireceğini hayal edemiyorum. Bu utanç verici çünkü oraya ulaşma potansiyeli vardı. Ne yazık ki, filmin zaman ayırdığı tüm karakter gelişimi Ali ve Jay'e harcanmış gibi hissettiriyor ki bu sadece bir romantik komedi olsaydı mantıklı olurdu. Bir korku filmi olduğu için Hard Eyes hakkında biraz daha fazla şey bilmek isterdim. Hard Eyes'ın liderleri sağlam The Kills çoğunlukla eğlenceli. Ne olursa olsun, Holt ve Gooding'in kimyası çok iyi uyuşuyor ve ben onların aşk hikayesine gerçekten yatırım yaptım ve katil tarafından kısa kesileceği için endişelendim. Romantizmleri tipik bir romantik komedi için biraz sıra dışı, bu yüzden Crazy Rich Asians veya Anyone But You gibi korku filmi öğeleri eklenmiş bir şey beklemeyin, ama oldukça yakın, bu da neredeyse keyifli. Kalp Gözü aslında korkudan çok romantizme ağırlık veriyor ve film daha dengeli bir denge kurabilseydi daha başarılı olabilirdi. Kalp Gözü kesinlikle bu korku filminde kalp gözü yapmamı sağlamadı. Bununla birlikte, filmdeki kan ve vahşet miktarını küçümsemek istemiyorum. Oldukça hassas biri olarak onlarca yıl korku filmi izledikten ve zevk aldıktan sonra bile beni irkilten birkaç cinayet vardı. Bazı yaratıcı cinayetler için senaristleri ve yönetmeni alkışlamalıyım ve Hard Eyes'a tek bir silah yerine bir dizi silah verdikleri için katili diğer korku filmi slasherlarından ayırmaya ve daha benzersiz cinayetler işlemeye yardımcı oldular. Sonuç olarak, Kalp Gözü iyi bir korku filmi. Eğlenceli ve benzersiz bir fikri var ve filmin ilk perdesi çok güçlü, ancak Kalp Gözleri yolunu kaybediyor ve öncülün ve başlangıcın tüm potansiyelini boşa harcayan orta kötü bir üçüncü perde ile sonuçlanıyor. Sevgililer Günü'ne denk gelmesi dışında bu filmi sinemalarda izlemek için çok az neden var ve eğer izleyecekseniz hem romantik komedi hem de korku filmi hayranı olduğunuzdan emin olun. Potansiyeline rağmen, Kalp Gözü'nün bana kalp gözleri yaptırmadığını kesinlikle söyleyebilirim. Hard Eyes, güçlü şiddet ve kan, dil ve bazı cinsel içerikler nedeniyle R olarak derecelendirilmiştir.
Emre Kutluhart, Ayze 10 üzerinden 5 veriyor.